Merhaba değerli arkadaşlar, yine yeni bir video ile beraberiz. Bugün gelen yeni bir güncelleme hakkında hepinizi bilgilendirmek istiyorum. Kayıp Krallık, kristal edinimi ve göç kuralları ile ilgili değindiği birkaç husus. Burada ne kadar birkaç husus olarak değerlendirseler de bu konuyu çok fazla madde ve içerik var arkadaşlar. Hem size okuyacağız hem de bunu yorumlayacağız. Diyor ki Kayıp Krallığa katılan valilerden gelen geri bildirimler. Kayıp Krallığın bazı oynanış özelliklerinin oyuncuyu tatmin etmediği ileri sürüldü. Bunun sonucu olarak biz de Kayıp Krallığın belirli unsurlarını geliştirmeyi planlıyoruz. Bu değişiklikler Mart ayında devreye girecek ve şunları içerecek. Şimdi diyor ki arkadaşlar, Kayıp Krallık'taki oyuncular, yani örnek veriyorum KVK'ya giren oyuncular, krallıklardaki oyuncular. Bu oyuncular diyor oyunun artık onları tatmin etmediğini öne sürdüğünden dolayı diyor. Biz de Mart ayı içerisinde diyor güncellemeye girdik diyor. Şimdi devam ediyorum. Kristal edinimi değişiklikleri diyor. Yeni fetih sezonu etkinliği Karuak sınavının zorluk dereceleri Kayıp Krallık'ta ilerleme kaydedildikçe açılacak. Valiler bu etkinliğe katılarak kristaller, sezon sikkeleri ve diğer ödüllerden kazanabilirler. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bize Karuak etkinlikleri geliyor ya. Bu Karuak etkinliklerinde daha öncesinde biz işte örnek veriyorum belirli seviyelere gelirken işte e, farklı koşullarda ödüller alıyorduk. İşte evrensel kafa oluyordu. Başka hızlandırmalar vesaire oluyordu. Şimdi diyor ki Kayıp Krallık içerisinde diyor. E, Kayıp Krallık içerisinde bu etkinlik devam ederken diyor kristaller, sezon sikkeleri ve diğer ödüllerden kazanabilirsiniz. Yani kristal ve sezon sikkesi kazanabileceksiniz arkadaşlar Karaok etkinliklerinde. Ama içerdiği madde şu, Kayıp Krallık içerisinde. Yani Kayıp Krallık yani KVK'da iken demek istiyor. Sezon dükkanından indirimli efsanevi komutan heykelleri ve efsanevi ekipman malzeme tercih sandıkları alınabilecek. Biliyorsunuz efsanevi ekipman malzeme tercih sandıkları bunları VIP'ten alıyorduk. Bunları artık sezon dükkanından da alabileceğiz KVK'nın. Efsanevi komutan heykelleri. Efsanevi komutan heykelleri de alabileceğiz artık arkadaşlar. Onun dışında üçüncüye geldik. Valiler yeni hem var hem ver hem al fetih sezonu etkinliğinde kristal harcayarak hızlandırma öğeleri alabilirler. Yani fetih sezonu etkinliği geldiğinde hem var hem ver hem al diye bir etkinlik gelecek arkadaşlar. Bunlarla kristal harcayarak hızlandırma alabileceğiz. Aslında bir devilasyon sağlamak için yapılan bir etkinlik. Yani nasıl kristal kasmak için hızlandırmanı kullanıyorsan bunda da kristali verip hızlandırma öğesi alabiliyorsun. Yani elinde fazla kalan kristalleri hızlandırmaya hem ver hem al etkinliğiyle çevirebiliyorsun arkadaşlar. Yani KVK'da böyle güzel bir aşama yapmaları gerçekten güzel olmuş. Çünkü çoğu oyuncuların ellerinde fazladan kristal kalıyor. Tabii bu süreçte sıkıntılı oluyor. Zaten KVK bittikten sonra da elindeki tüm kristaller patlıyor. Yeni sezonda tekrar sıfırlanıyordu. Bunun önüne geçebilmek için hem ver hem al diye bir etkinlik getirmişler. Bunu fetih sezonu etkinliğinde de kristal harcayarak hızlandırma öğesi kullanarak devilasyon sağlayabilirsiniz. Dördüncü aşamaya geldim. Yeni kristal görevi fetih sezonu etkinliğindeki mücadeleleri tamamlayarak etkinlik seviyesini arttır ve kristaller kazan diyor. Şimdi kristal görevi var arkadaşlar, tamam mı? Fetih sezonu etkinlikleri geldiği zaman bu etkinliklerdeki mücadeleleri tamamlayarak etkinlik seviyesini arttırıp kristal kazanabiliyorsunuz. Yani fetih sezonunda kristal görevi adı altında bir etkinlik gelecek. Bu etkinlikten kristaller kazanabileceksiniz ekstra olarak. Yani her şey artık Barbar'a bağlı kalmayacak. Etkinliklerden de fazladan kristaller kazanabileceğiz. Aslında bu biraz da esasen bakarsak fair play oyuncular için bir dönüm noktası olmuş. Bu gelen Mart ayındaki güncelleme. Şunu da söyleyeyim, Mart ayında gelecek olan bu güncellemenin takribi ayın 15'i ile 20'si arasında gelmesi bekleniyor. Bunu da zaten açıklamalarında açık bir şekilde belirtmişler. Beşinciye geldik. Haçlı Seferi'nin arifesi fetih sezonu etkinliğin ödülleri değişti diyor.
Biliyorsunuz KVK'ya başladığımızda Haçlı Seferi'nin arifesi geliyor. Aşamalar oluyor. Krallıklar orada birbirleriyle yarışıyorlar arkadaşlar. Sıralama yapıp kendi krallıklarına eşdeğer ödüller alıyorlar. İşte kimisi toplu saldırı ödülü alıyor. Kimisi eğitim hızlandırması alıyor falan filan. Buradaki Haçlı Seferi'nden bahsediyor. Fetih sezonu etkinliğinin ödülleri değişti diyor. Valiler bu etkinlik yoluyla kristal kazanabilirler. Yani artık Haçlı Seferi arifesindeki etkinlik aşamalarında da kristal KVK'ya başlamadan kasabileceksiniz ve kazanabileceksiniz arkadaşlar. Bu gerçekten donanımlı oldu, süper oldu. Altıncı şık. Kristal teknolojilerinin güçlerini ince ayarlamalar yapıldı diyor. Yeni etkiler devreye girdiğinde lütfen bunu göz önünde bulundur. Yani buna bir göz at diyor. Muhtemelen güçlerde değişiklikler yaptılar arkadaşlar. Ya daha fazla arttırmaya yönelik gittiler ya da biraz eksiltmeye yönelik gittiler diye düşünüyorum. Ama eksiltmeye yönelik gitmez hiçbir zaman Rock. Muhtemelen arttırmaya yönelik gitmişlerdir. Teknolojiye verilen değeri orada biraz daha bence betimlemişlerdir diye tahmin ediyorum. Valilerin daha kolay şekilde daha çok kristal kazanması için 41 ila 45. seviye barbar devriyelerinin zorluk derecesi düşürüldü. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şimdi T4'ler 41 ile 45 arasındaki seviyelerdeki barbarları zor bir şekilde keserken T5'lerden destek alıp kesmek zorunda kalıyorlardı. Tabi bu süreci diyor biz aştık, artık diyor bu T4'ler yani barbar devriyelerinin zorluk derecesini düşürmüşler. Yani barbar keserken barbar kesimlerinde çok daha fazla esneklik sağlamışlar T4'lere değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. 8. madde. Kalan kristaller altına dönüştürülmeyecek ve bunun yerine sabit bir oranda sezon sikkelerine dönüştürülecek. İşte bizim için en kritik nokta bu arkadaşlar. Yani elimizde kalan tüm kristalleri altına dönüştürmeyeceğiz ve bunun yerine sabit bir oranda sezon sikkesine dönüştüreceğiz. Sabit bir oranda demesi belirli bir orantı kuracaklar. Elindeki kristalleri sezon sikkesine dönüştürebileceksin vermiş oldukları o orantıyla. Bundan bahsediyorlar. Şimdi bakın en önemli noktalardan bir tanesi bu. Bu değişikliklerin diyor valilerin daha kolay şekilde kristal elde edebilmelerini ve daha iyi bir fetih sezonu deneyimi yaşamalarını sağlayacağını umuyoruz. Bu değişiklikler Mart ayında uygulanacak. Bunu söylemiştim. Birinci ila 7. maddeler yeni bir kayıp krallık başladıktan sonra devreye girecek. He, yani demek oluyor ki şu birinci maddemiz neydi? Kerouac sınavındaki zorluk dereceleri işte kayıp krallıkta ilerleme kaydedildikçe açılacak, bunu zaten biliyoruz. Bu etkinliğe katılarak kristal sezon sikkeleri ve diğer ödüller yani Kerouac etkinliğinden biz kristal ve sezon sikkesi kazanabiliyorduk değil mi? Bunu diyor ki arkadaşlar bakın buradaki önemli nokta kayıp krallık başladıktan sonra devreye girecek. Yani yeni bir kayıp krallık başladıktan sonra devreye girecek diyor. Bu çok önemli bir aşama. Bunu sakın unutmayın. Yeni bir kayıp krallık başladıktan sonra devreye girecek. Kayıp krallık zaten başlamışsa bu değişiklikler etki etmeyecek diyor. Yani sen demek istediği şu. E, bu maddeler Mart ayında güncellendiğinde ve senin krallığın yeni bir KVK'ya girdiğinde arkadaşlar bu maddeler etkin diyor. Ama sen bu güncellemeler geldiğinde kayıp krallık içerisindeysen yani Türkçe deyimiyle KVK içerisindeyken 1 ile 7. maddeleri geçersiz kılıyor arkadaşlar. Yani Kerouac etkinliğiyle kıymetli dostlarım T4'ler için sağlanan 41-45 seviye barbarların zorluk derecesi maddeleri değişkenlik gösteriyor ve bu maddeler geçersiz kılınıyor. Bunlardan yararlanamıyorsunuz 1 ve 7. maddelerden. Evet, devam ediyorum. Şimdi bu en kritik nokta göç kurallarının güncellenmesi. Bir dizi valinin göç özelliğini kullanarak fetih sezonu esnasında yeni krallıklara geri döndüğünü keşfettik. Yani bu demek istiyor ki krallıklardan diyor KVK ikinci KVK'yı görmek isteyenler yani ikinci sezon oynamak isteyenler veyahut da vesaire oyuncuların çok fazla olduğunu, bu krallıklara gittiğini ve sonra kendi krallıklarına tekrar geri döndüğünü diyor. Keşfettik diyor. Bunu yapan vali sayısının da oldukça yüksek olduğunu söylemiş. Bu durum bu yeni krallıklarda bulunan valilerin kayıp krallık etkinliklerine katılma becerisi üzerinde epey bir etki yaratıyor. Bakın bu yeni krallıklarda bulunan valilerin kayıp krallık etkinliklerine katılma becerisi üzerinde epey bir etki yaratıyor. Yani adam şimdi şöyle söylüyor.
Diyor ki adam diyor sıfırdan bir hesap açıyor diyor. Ve diyor açtığı sıfırdan hesapla diyor ikinci sezon KVK'ya oynarken diyor kendine diyor mega güçler geliyor diyor. İşte nasıl söyleyeyim ben size, Balina geliyor diyor, Kronos geliyor diyor. Para basan oyuncular geliyor. Bu adam diyor bunların arasında eziliyor ve oyunu tadamıyor diyor. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Etki yaratma olayı bu. Bunun sonucu olarak da yeni krallıklardaki valilerin daha iyi bir oyun deneyimi yaşamalarını sağlamak için. Yani diyor Rise of Kingdoms'a yeni katılım sağlayan oyuncuların oyun deneyimlerini sağlamak için göç kurallarını değiştirecek ve sınırlamalar ekleyeceğiz demiş. Demek ki artık KVK ikinci KVK'ya gitmek bu kadar kolay olmayacak arkadaşlar. Bununla ilgili bir düzenleme yapılıyor. Artık ikinci KVK'daki olayları veyahut da oradaki e, ödülleri, etkinlik aşamalarını değiştirecekler. Bununla ilgili bahsetmiş. Yani bu demek oluyor ki 1000'den başlayıp 1900'lere, 2000'lere kadar ilerleyen tüm krallıklarda olan oyuncular artık KVK2 görüp tekrar krallıklarına geri dönemeyecekler arkadaşlar. Bu resmen bunu ilan etmiş burada. Bununla ilgili bir düzenleme yapacaklarından bahsetmişler. Göçü yeniden tanımlayacağız diyor ve belirli göç kurallarını değiştireceğiz. Bu değişiklikler çok önemli ve geniş kapsamlı. Bu yüzden de herkesin daha iyi anlamasına yardımcı olmak için göçü yeni Dawn statüsündeki bir krallığa göçmek için acemi ışınlanmasının kullanılmasının yanı sıra 3 türe ayıracağız. Yani bunlar göçü 3 parçaya ayıracaklar arkadaşlar. Sezonlar arası göç, aynı sezon göçü, aynı bölge göçü. Sezonlar arası göç. Yani birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon ve dördüncü sezon bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Mevcut krallık ile hedef krallık farklı sezonlardaysa ve mevcut krallığın sunucu yaşı hedef krallığın sunucu yaşından daha büyükse valiler sezonlar arası göç kullanabilirler. Bakın bu en önemli ve kritik ama bence de en pahalı olabilecek bir göç diye düşünüyorum. Yani şimdi mevcut krallık. Misal veriyorum, bizim krallığımız 1564 krallığı arkadaşlar. Tamam mı? Ben mevcut krallığım. Hedefte gitmek istediğim krallık 1800'lü bir krallık. Biz farklı sezonlarda olsak bile ben oraya yani yaşımdan büyük olsa bile gideceğim krallık sezonlar arası göçü kullanıp gidebilirim. Bundan bahsediyor. Yani bu basit bir şey. Aynı sezon göçü. Mevcut krallık ile hedef krallık aynı sezondaysa valiler aynı sezon göçünü kullanabilirler. Yani aynı sezonda bulunduğun 3. sezonda işte 1564 var, 1565 var, 1566 var. Misal veriyorum. Örnekleme olarak söylüyorum. Aynı sezon göçünü kullanarak gideceğiz. Tabi bunların ayrıntılarını daha fazla ve daha sonra yer verecekler. Yani daha sonraki ayrıntıları daha fazla yer vererek açıklayacaklardır arkadaşlar. Hani bunun ayrıntılarını tek tek. Aynı bölge göçü. Her bölge 8 krallıktan oluşur demiş. Valiler bu krallıkların herhangi ikisi arasında hareket ederken aynı bölge göçünü kullanabilirler. Biliyorsunuz bölge bölge krallıklar var ve her bölgede 8 krallıktan oluşuyor arkadaşlar. Ne diyor? Krallıkların herhangi ikisi arasında hareket ederken aynı bölge göçünü kullanabilirler diyor. Bu farklı stratejiler de yaratabilir. Yani mesela örnek veriyorum krallık ele geçirme konusunda veyahut da farklı stratejilerde kullanılabilir aynı bölge göçü. Yani 3 tane farklı göçümüz varmış. Neymiş bunlar? Sezonlar arası göç, aynı sezon göçü, aynı bölge göçü. Bu 3 göç de farklı olacak. Bunun bedelleri de değerleri de farklı olacak. Bunlardan bahsetmiş arkadaşlar. Sezonlar arası göç demiş. Evet, sezonlar arası göçten bahsetmiş. Sezonlar arası göç için bir kota bulunacak diyor. Kayıp Krallığın 2. ve 3. sezonlarında olan krallıklar sezon başına en fazla 30 tane göç eden karakter alabilecekler. Şimdi bakın. 2. ve 3. sezonlarda olan krallıklar sezon başına yani bir tek sezonda en fazla 30 tane göç eden karakter alabilecekmiş. Şimdi bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Kayıp Krallığın 2. ve 3. sezonlarında olan krallıklar. Bunu tekrar tekrar okuyorum ki daha iyi anlamak ve size idrak etmek için. Sezon başına en fazla 30 tane göç eden karakter alabilecek. Sezonlar arası göç için bir kota bulunacak diyor. Kayıp Krallığın 2. ve 3. sezonlarında olan krallıklar. Tamam, krallıklar sezon başına en fazla 30 tane göç eden karakter alacak. Tamam. Şimdi burada demek istediği şu. KVK 2
ve KVK 3. İşte zırnanın zırt dediği yer arkadaşlar. KVK 2 ve KVK 3 sezonlarında olan krallıklar. Sezon başına en fazla 30 kişi alabilecek. İşte bu KVK 2'yi kapatan mevzu. Yani o 30 tane kişi arasına girebiliyorsan ne mutlu sana. Giremiyorsan senin için o olay bitmiştir. 30 kişilik kotaları olacak diyor yani. KVK 2 ve KVK 3'te oynayan krallıklar. İşte bu da bu en son gelen göç güncellemesini doğruluyor arkadaşlar. Sezonlar arası göç sınırları kral tarafından belirlenecek ve göç başlamadan 48 saat önce onaylanacak. Yani sezonlar arası göç ettiğinde göçün güç sınırlarını kral kendi tarafından belirleyebilecek. Göç başlamadan 48 saat önce de onaylayabilecek. Bu gerçekten güzel bir aşama. Göç başladıktan sonra gerekli olan tüm kriterleri karşılayan valiler hedef krallığın kotası dolana kadar sezonlar arası göçü kullanabilirler. Şimdi bize bir kota verecek arkadaşlar. Bu kota dolana kadar sezonlar arası göçü kullanıp muhtemelen git gel sağlayabilecek. Bu da güzel bir aşama. Aynı sezon göçü kayıp krallığın gene oraya değinmiş. İkinci KVK ve üçüncü KVK sezonlarında göç için kaydolan karakter hedef krallığın açılı süresinden en fazla 90 gün daha büyükse aynı sezon göçü kullanabilir. Fetih sezonu esnasında göç için herhangi bir karakter kayıt süresi bulunmuyor diyor. Yani burada ne demek istiyor biliyor musunuz? En fazla diyor 90 gün daha büyükse aynı sezon göçü kullanabilir. Yani 90 günden sonra KVK 2'ye girdin. Öyle hemen gitmek yok. 90 gün sonra çıkabilirsin diyor. Göç başlangıç zamanı hedef krallık kayıp krallığın ikinci sezonu için hazırlık aşamasına girdiğinde hedef krallık yani gideceğimiz krallık KVK'nın ikinci sezonu için hazırlık aşamasına girdiğinde aynı sezon göçü ile sezonlar arası göçü başlatabilir diyor. Hedef krallık, kayıp krallık fetih sezonu için hazırlık aşamasına girdiğinde sezonlar arası göç sona erer. Yani şimdi burada şunu diyor. İkinci sezonda oynayan oyuncular birbirlerine sezon göçü kullanabilirler. Sezonlar arası göçü başlatabilirler. E, hedef krallık, kayıp krallık fetih sezon için hazırlık aşamasına girdiğinde sezonlar arası göç sona erer. Basit arkadaşlar. Kayıp krallığın birinci sezonu başladıktan sonra yani birinci KVK'sı başladıktan sonra yapılacak olan tüm göçler kayıp krallık sona erdikten bir gün sonra başlıyor. Yani birinci KVK sona erdikten 24 saat sonra göçü başlatabiliyorlar. Daha fazla bilgi almak için krallık bilgi sayfalarına bakabilir arkadaşlar. Yükselen krallıklardan ve imperium krallıklardan yapılan göç için ya bu zaten bu sınırlama vardı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bizim mesela 1564 krallığı şunu söyleyeyim dur. Yükselen krallıklar için güç sınırı 10 milyon. İmperium krallıklar için yani yükselen krallıklar yani daha yeni yükselmiş krallıklar için göç sınırının 10 milyon. İmperium krallıklar kayıp krallığın ikinci sezon güç sınırı 15 milyon. Üçüncü sezon güç sınırı 25 milyon ve fetih sezonu güç sınırı ise 25'ten 35'e çıkmış. Bunu da söyleyeyim. Krallıklar mevcut giriş koşulunu karşılayan ya da bu koşuldan daha yüksek güce sahip olan valilere özel göç yoluyla kabul edebilir diyor. Bakın, krallıklar mevcut giriş koşulunu karşılayan ya da koşuldan daha yüksek güce sahip olan valilere özel göç yoluyla kabul edebilir. Özel göç bir krallığın sezonlar arası göç kotası sayımına dahil edilmez. Bu da biraz krala bağlı bir durum olduğunu düşünüyorum. Bir kayıp krallık etkinliğinin ortasında bir krallık için göç etkin hale geldiğinde valileri uyaracak olan bir göç programlama özelliği ekledik. Nasıl? Bu ilginç. Bir kayıp krallık etkinliğinin ortasında yani KVK'nın ortasında diyor. Bir krallık için göç etkin hale geldiğinde valileri uyaracak olan bir göç program özelliği ekledik. Yani kayıp krallığın ortasında ee, krallık için göç etkin hale geldiğinde valileri kayıp krallığın ortasında demek göç açılabilecek arkadaşlar bu sezon göç olaylarından vesaire falan filan valileri uyaracak olan bir göç programı özelliği ekledik. Yani krallığa herhangi birisi geldiğinde onu tüm valilere diyor gösterecek şekilde bir programlama tasarladık. Siz o gelen oyuncuyu bir uyarı kanalından sistem üzerinden görebileceksiniz yani.
Bu değişiklikler acemi ışınlanması öğelerinin kullanımını etkilemeyecek diyor. Bu normal. Bu değişiklikler Mart ayının ortasında, dediğim gibi o 15'ine yakın herhalde devreye girecek ve etki etmeden önce ayrıntılı bir resmi bildirim alacakmış herkes. Yani bununla ilgili daha ayrıntılı, daha donanımlı bir açıklama sunacağız diyor. Zamanı geldiğinde göç etmeyi düşünen valiler için bir teşvik olması amacıyla değişiklikler uygulamadan önce göç eden tüm valilere yeni bir dünya demeti göndereceğiz. Ama bu normal aldığımız demette çakışmıyor, onu söylüyor, doğru söylüyor. Kayıp Krallığın oynanışı ile ilgili yapılacak tüm değişiklikler bu kadarmış arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese hoşça kalın.